Herkese günaydın, saygılar, sevgiler, selamlar arkadaşlar. Çeçenistan'ın başkenti Grozny'deyiz. Yani batılı ülkelerin, Amerika, Kanada ve daha birçoğunun özellikle gitmeyin diye seyahat tavsiyelerinde bulunduğu Çeçenistan'ın başkenti Grozny burası. Ve otelimizdeyiz şu an. Tabi odayı göstererek başlıyorum genelde ama dağınık olduğu için onu en sona bıraktım. Şeyi göstereyim, burada Sintem Premium Otel'de kalıyoruz. Şu erkekler için giyinme kuralları, yani atlet şortla gezilemiyor burada. Tişört ve pantolon. Bayanlar için de yine kısa kollu, yani kolsuz üst, kısa şort veya kısa etekle gezmek yasak. Görmüş olduğunuz gibi en azından tişört, pantolon ya da uzun etek şeklinde gezmek gerekiyor. Bir de burada hep Yandex Go'yu anlatıyorum. Yandex taksi yani burada çalışmıyor. Gross taksi, taksi minutka veya Y taksi. Ben bunu kullandım. Dolayısıyla tavsiye ederim. Burada bunu kullanmak gerekiyor. Otelimiz de çok güzel bir yerde. Giyim kuşam kuralları burada da yazıyor. Çıkıyoruz Grozny sokaklarına. Otelimiz Grozny'nin bu caddesi üstünde. Prospekt Esenbayeva. Tam zaten en merkezi caddesi. Şu şemsiyeleriyle ünlü cadde. Bizim otelimizde şurası 6. kat. Tabi otel 6. katta olduğu için kahvaltıyı da hemen yanındaki kafede veriyorlar. Kahvaltı dahil bu arada. Biz de o kafeye geldik. Şimdi kahvaltımızı yapmak için. Yani bu otelin kahvaltı salonu gibi burası diyebiliriz. Burada Rus kahvaltılarından yöresel kahvaltılara kadar var. Ben şimdi Derevenski köy kahvaltısı var. Onu söyleyeceğim, bakalım. Evet, buranın ambiyansı da böyle. Burada kahvaltıyı hazırlayıp servis ediyorlar. Biz de kahvaltımızı yapacağız ve sokaklara çıkacağız. Yöresel köy kahvaltımız da böyle. Yumurta ve menemen gibi, yani içinde sosisler var. Patates var. Tabii bu sosisler de helal bu arada. Onu da söyleyeyim. Spasiba. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi Esenbayeva Caddesi'nde dolaşmaya başlayacağız. Hem Çeçenistan'ı hem Çeçen halkını yakından tanımayı umuyorum. Bakalım. Grozny'nin en merkezi, en ünlü caddelerinden bir tanesi Mahmut Esenbayeva Caddesi burası. Ve evet, caddede sağlı sollu restoranlar var. Hatta çok güzel restoranlar var. Dün burada bir restorana gittik. Gayet güzeldi. Kafeler, yerler var. Ve halkın da genel anlamda çıkıp gezdiği, dolaştığı caddelerden bir tanesi. Здравствуйте. Hemen tabi gelir gelmez Çeçen'in eski halini burada görebiliyoruz. Tabi şehir tamamen yıkılmıştı. Birinci Çeçen ve ikinci Çeçen savaşları zamanında, daha doğrusu Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonraki dönemde bu şehirde çok büyük savaşlar yaşandı ki bunların detayına birazdan daha fazlasıyla değineceğiz. Ben şimdi size birkaç gözlemlerimi söyleyeyim daha doğrusu. Birincisi, yani çok temiz, çok tertipli ve modern bir şehir havası var. Zaten savaşlardan dolayı yani 20 yıllık bir şehir diyebiliriz. Tabii binalar aslına uygun restore edilmiş haliyle. Bu sebeple ilk gözlem bu. Tabii ikincisi de genel anlamda insanlar İslam'a uygun giyiniyorlar diyeyim. Şöyle ki, yani kadınlar kapalı, zaten kıyafet kurallarını gösterdim. Çoğusu öyle ama başı açık olan bayanlar da var. Erkekler de çoğunlukla yine sakallı bir şekilde gördüm. Öyleler yani. Bu caddeyi de böyle süslemişler şemsiyelerle. Çok da güzel bir ambiyans oluşturmuş.
Ve sağlı sollu da dedim ya, savaşın anısına, o savaşın, yani savaşta yaşananları gösteren resimler de koyulmuş. Biz buraya Maaşkale'den geldik, Dağıstan'dan. Orası da çok güzeldi ama söylediğim gibi burası daha yeni ve daha biraz daha böyle modern binaların olduğu bir şehir gibi geldi gözüme ilk planda. Şurada Rusya bayrağı ve Çeçenistan bayraklarını yan yana görüyorsunuz. Şurada da caddenin ismi yazıyor, Mahmut Esenbayeva. Bu bina da arkadaşlar Çeçenistan'da paranın yönetildiği yer. Upravlение Federalного Казначейства по Чеченском Республике. Yani bütün bu Çeçenistan Cumhuriyeti'nde paranın sorumlusu bu yer. Buradan yönetiliyor arkadaşlar. Şimdi size ilk planda Çeçenistan'ın tarihini anlatayım biraz. Burası Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti ve tarihi, yani binlerce yıllar, hatta çağlar öncesine uzanan geniş bir tarihi var. Hatta Kafkasya tarihiyle de eşdeğer diyebiliriz. Bu tarih, yani bazı tarihçilere göre milattan önce 400 binlere kadar uzanıyor. Yani bölgenin tarihi, yanlış anlaşılmasın, Çeçenlerin tarihi değil. Bölgenin tarihi milattan önce 400 bininci yıllara kadar uzanıyor ki bunu da bulunan mağara resimleri, işte taşlar ve bunlara bağlı olarak söylüyorlar. Bu söylediğim çağlar tabi Paleolitik dönemler ve ondan sonra Neolitik dönem, yani yeni taş devri dönemi başlıyor. O da milattan önce 10.000 ile 5.000 yılları arasında bu bölgede ilk defa tarım ve hayvancılığın başladığı görülüyor bu dönemde. Ve Çeçenistan'ın da dağlık alanlarında ilk defa yerleşik yaşama geçildiği görülüyor. Size tabi bunları anlattım çünkü oradan da Çeçenistan'ın erken ataları ve etnik kökenlerine gelmeye çalışıyorum işin aslı. Bu da Nakh halkları, yani Çeçenlerin linguistik ve etnografik olarak Nakh halkları grubuna ait olduğunu söyleyebiliriz. Onlardan, yani en eski ataları bilinen Nakhlar. Ve kendilerini de şu an hala Çeçenistan'da, yani bu şekilde de isimlendiriyorlar. Dilleri de Kafkas dil ailesinin alt kolu Çeçence, tamamıyla farklı bir dil, tamamıyla farklı bir millet. Burada da Çeçen savaşları esnasında çekilmiş bir fotoğraf var. Yine bu kitabın üstünde Rusça dili yazıyor. Yani babuşka da torununa Rusça öğretiyor savaş esnasında. Yani aslında olayların ve dönemin kısa bir özeti gibi. Tek fotoğrafta herhalde ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi herhalde bu olaylar. Milattan önce 1100 ve 1400 yıllar arasında Kuzey Kafkasya'da Koban kültürü gelişiyor. Bu kültürde tabi Çeçenlerin de içinde bulunduğu tüm Kafkasya halklarını zaten şekillenmesinde derinden etkili oluyor. Daha sonrasında antik çağ başlıyor, erken orta çağ başlıyor ve bu dönemde de Alanlılar ve Sarmatlılar bu bölgede etkili oluyor. Ardından Türk ve Hun göçleri etkili olmaya başlıyor bölgede. Bununla birlikte Hazar Kağanlığı kuruluyor 7. yüzyılda ve ardından da Müslümanlar, artık Araplar bu bölgelere akınlar düzenlemeye başlıyorlar. Böylelikle Çeçenistan'ın ve tüm Kuzey Kafkasya'nın İslamlaşma süreci başlıyor. Tabii ki biz burayı daha fazlasıyla Çeçen savaşları vasıtasıyla, yani Çeçenistan Cumhuriyeti'ni Türkiye'de daha fazla biliyoruz. O yüzden birazcık da bu savaşlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Birinci Çeçen Savaşı arkadaşlar, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla, Rusya Federasyonu'nun kurulmasıyla aslında, yani Birinci Çeçen Savaşı'nın başlaması için tüm zemin oluşmuş oluyor. Bunun ardından Çeçenistan İkerya Cumhuriyeti olarak Çeçenistan bağımsızlığını ilan ediyor 1991 yılında. Tabi bu yeni kurulan Rusya Federasyonu tarafından kesinlikle reddediliyor. Haliyle
bu girişimi, ayaklanmayı yapanları bir an önce bastırmak istiyor. Ve asıl çatışmalar, yani 1. Çeçen Savaşı 1994 yılıyla 1996 yılları arasında gerçekleşiyor. Evet arkadaşlar, yani 1. Çeçen Savaşı 1991'den itibaren yani temelleri atılmaya başlandı diyebiliriz. Fakat tam resmi olarak başlangıç tarihi 1994 Aralık ayı, yani bugün de Kasım 2024'teyiz. Haliyle neredeyse tam, hatta 30 yıl olmuş. 30 yıl önce yıkılan, tamamıyla yani harabeye dönmüş olan bir şehir bugün bu hale gelmiş. 94 yılında Aralık ayında Rus ordusunun 11 Aralık'ta burayı bombalamasıyla başlıyor. Hava taarruzuyla. Ardından Aralık'ın son döneminde kara harekatı başlatıyorlar Grozny'ye ve savaşlar 2 yıl devam ediyor. 95-96 süresince gerilla savaşları olarak devam ediyor Çeçenistan açısından. 96 yılında Grozny'yi tekrar ele geçiriyor Çeçenler ve böylelikle bir barış anlaşması zemini hazırlanmış oluyor. Yani bir önceki videoda gittiğimiz Hasavyurt'ta, o zaman da söylemiştim. Bu barış anlaşması imzalanıyor Ağustos 1996 yılı, Ağustos 31 tarihinde ve ilk savaş böylelikle bitmiş oluyor. Tabi ortam durulmuyor. Buradan sonraki dönemde ikinci savaş için aslında bir zemin hazırlanmaya başlıyor. Birinci savaşın bitmesinden sonra 96 yılında ortam tabi burada çok da sakinleşmiyor. Aksine daha da geriliyor ve 1999 yılıyla 2009 yılları arasında da Çeçen ikinci savaşı başlıyor. Bunun başlama nedeni aslında Rusya'nın farklı yerlerindeki bazı saldırılar. Bunun neticesinde buraya müdahale etme gereğini duyuyor Rusya. Yani buraya İkinci Çeçen Savaşı ile ilgili tabii şunu anlatmak gerekir. Vladimir Putin de bu dönemde artık Rusya'nın devlet başkanı oluyor ve burayla ilgili sıkı bir politika uygulamaya başlıyor. Ekim 1999'da zaten Rusya Federasyonu Çeçenistan'a kapsamlı bir askeri operasyon başlatmıştı ve Vladimir Putin'in başa gelmesiyle tabii buradaki askeri operasyonlar artık daha da ciddi hale geliyor ve 2000 yılında Grozny artık düşüyor. Tabii savaşın çok büyük, uzun bir tarihi var aslında, ilgilenenler, inceleyenler bilecektir. Ama tabii ben burada hepsini anlatmam çok da mümkün değil. O yüzden kısaca size böyle bir özetini geçtim. Ve bunların neticesinde tüm Çeçenistan aslında harabeye dönüyor. Yani dile kolay tam tamına 1991'den 2009 yılına kadar, yani dersek tam resmi bitiş tarihi 2009 olarak sayılıyor savaşların. Dolayısıyla bu savaşlar bu bölgeyi derinden etkiliyor. Haliyle çok uzun bir süre insanlar da yoruluyor, toplum yoruluyor. O yüzden bu savaş bitiyor. Savaş bitiminden sonra tabii ki daha doğrusu bitmeden önce Ahmet Hacı Abdülhamidoviç Kadirov geçiyor. Yani bugünkü devlet başkanının babası, yani Ramzan Kadirov'un babası. Şimdi de tabii Çeçenistan ve Çeçenistan savaşları tarihine devam edeceğiz. Şu an tabii camiye geldik. Ahmet Kadirov Camisi, tam Grozny'nin en merkezi yerinde yer alan. Size biraz da burayı anlatayım. Arkadaşlar, burası Ahmet Kadirov Camii, yani Serce Çeçenya diye geçiyor. Çeçenya'nın kalbi. Yani caminin ismini Türkçe'ye çevirdiğimizde Ahmet Kadirov Çeçenya'nın kalbi camisi burası. Mimarisi de klasik Osmanlı mimarisi sevgili arkadaşlar. Burası artık birçok turist için de ilgi alanı. Gördüğünüz üzere şurada Rus turistler de gelmişler, geziyorlar. Hep duymuşsunuzdur zaten, burası
Sultanahmet Camii'nin bir oradan esinlenerek yapılması olarak anlatılır. Ben bir ekleme yapayım buraya. Sultanahmet Camisi'nden tek farkı, Sultanahmet Camii'nin 1, 2, 3, 4 bu minare dışında bir de şurada 2 büyük minaresi vardır. Fark bu aslında Sultanahmet Camii ile. Gerçekten de çok da benziyor yani. Caminin içi de yine muazzam güzellikte ve tabi içerisi de Sultanahmet Camii'ne benziyor. Özellikle mavi çimleriyle. İnsanlar da bir hayli namaz kılıyorlar, vakit namazlarını. Bir Osmanlı mimarisinde yapılmış muhteşem bir cami. Evet, Ahmet Kadirov Camisi. Bu şekilde camiyi geride bırakıyoruz. Söyledim ya, farklı turistlerin de, turist gruplarının da çok ilgisini çekiyor tabii artık. Tüm Çeçenistan, Dağıstan aslında, Grozny, bu bölgeler artık Rus turistlerinin de aşırı ilgisini çekiyor. Caminin hemen yanından çıktığınızda sizi şöyle bir park karşılayacak. Parkın ardında şurada İslam Üniversitesi var Grozny'nin. Burası tabi İslam Üniversitesi Kunta Hacı olarak yazıyor orada. Yani Kunta Hacı'da az önce söyledim ya, burada Nakşibendi ve Kadiri tarikatlarının yükselişi oluyor 18. yüzyılda. Onların en büyük temsilcisi Kunta Hacı. Burası da şu an onun ismiyle İslam Üniversitesi. Hemen şöyle yanına baktığınızda da Grozny City'yi göreceksiniz. Yani şehrin yeni yapılan binalarının modern yüzünün bir sembolü gibi. Ve tabi gece bu bölgenin tamamını ışıklandırıyorlar. Cami de dahil olmak üzere çok güzel bir görüntüsü oluyor. Burası da işte şu an oteller de var, restoranlar da var bu binaların içinde. Ve insanlar da oturuyorlar. İnsanların yaşadığı yerler de var. Evet, Rossiyski İslamski Üniversitet İmina Kunta Hacı. Kunta Hacı, tam anlamıyla Kunta Hacı Rus İslam Üniversitesi yazıyor orada. Evet arkadaşlar, tabi savaşın son yıllarını anlatıyordum size camiye gelmeden önce. Savaş 2009 yılında bitiyor fakat resmi olarak bitiş tarihi bu. Bunun öncesinde 2003 yılında burada resmi seçimler yapılıyor ve halkın %83'ünün oyunu alan Ahmet Hacı Abdülhamidoviç Kadirov Çeçenistan Cumhuriyeti'nin başkanı olarak seçiliyor. Kendisi 9 Mayıs 2004 yılında, yani seçildikten bir sene sonra 9 Mayıs, daha evvelki videolarda bahsetmiştim, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nı bitirdiği tarih. Bu kutlamaların yapıldığı sırada Dinamo Grozny Stadyumunda bombalı bir saldırıyla ölüyor. Ahmet Hacı Kadirov'la birlikte burada 30 kişi daha vefat ediyor ve 56 kişi de yaralanıyor. Evet, karşımızda şimdi de Grozny Mall alışveriş merkezi var. Tabi buradaki modernleşmenin örneklerinden bir tanesi de burası. Şimdi içeriye de bir gireyim, bakayım nasılmış, size de biraz burayı göstereyim. Hem biraz tarih hem günlük yaşam, hepsini bir arada sunmaya çalışıyorum artık sizlere sevgili arkadaşlar. Grozny böyle yeni binalarıyla, yeni yüzüyle, savaştan tam başlangıç tarihinden, 30 bitiş tarihinden neredeyse 20 yıl sonra bu hale gelmiş, modern, gezilecek, görülecek bir şehir haline almış Grozny. Evet, Grozny City'nin de buradan daha güzel, daha estetik bir görüntüsü var. İnsanlar da böyle genel anlamda. Az önce söyledim ya, yani kapalı hanımlar da var, başı açık hanımlar da var. Burada şu an gayet güzel bir huzur ortamı içerisinde yaşıyorlar.
asıl en önemli söylenmesi gereken şey bence bu. Yani içeriye girmeden önce arkadaşlar size bunu söylemek istiyorum. İnsanlar az önce söyledim ya, tabii bu savaşlar 91'den 2009 yılına kadar derseniz 18 yıl boyunca yani insanları yormuş. Bu bölgenin insanını da yormuş. Bu bölgenin askerini de yormuş. Herkesi yormuş. Dolayısıyla insanların artık bu dönemlerde bir seçim yapması gerekiyordu bence. Ve bu seçimle Ahmet Kadirov'u başa getirmişler. Ve tabii ki benim artık bundan sonrası kişisel görüşüm. Onu söyleyeyim. Yani barışın seçilmesi çok daha iyi olmuş. Hem Çeçen halkı için, bence Rusya için de. Bu şekilde şu an gördüğünüz üzere bu şehir böyle bir hal almış. Ve gezmek, gelmek, gitmek mümkün. O yüzden tabii hani şu an özellikle son dönemdeki gelişmelerden sonra tabii bizde Ramzan Kadirov'a da farklı bir bakış açısı oluştu Türkiye'de. Ama yani bu perspektiften de bakmanız gerektiğini düşünüyorum. Yani böyle bakmak da gerekiyor. Çünkü savaş içerisinde yaşamak, savaş ortamında yaşamak çok kolay bir şey değil. Yani ben bunu tabii yaşadım mı diyebilirsiniz de yaşamadım Allah'a şükür, ama bir kere Türkiye'de 15 Temmuz'da uçakların üstümüzden o gürültülü halleriyle geçmesini hatırlıyorum ve hala da unutamıyorum. O yüzden yüksek ihtimalle o ruh hali içerisinde yaşamak insanları çok geriyordur, üzüyordur ve her an ölüm tehlikesiyle karşı karşıyasın. O yüzden bence şu an Grozny çok güzel bir hale gelmiş. Tabii siz de değerli yorumlarınızı paylaşın ama aşırıya kaçmayın. Dediğim gibi herkes her şeyi düşünmekte özgür. Ama şu an burada savaştan tam 20 yıl sonra Çeçenistan'da durum bu. Grozny Mall böyle bir yer. İçerisi de böyle. Her yerde olduğu gibi mağazalar, ama tabii en azından bir mimarisini göstermek için girdim. Yine Grozny'nin yeni, modern, yüzünü yansıtan yapılardan bir tanesi. Baksanıza. Yani az önce savaşla ilgili de şunu demek istedim. Arkadaşlar yani biz sadece uçağın gürültüsünden, yani ben kendi adıma aşırı tedirgin olduk. Ve sürekli hani üstünüzde bombalar, ne bileyim uçaklar sürekli geçtiğinde bu tabii daha korkutucu. Ve size savaşın bazı sayılarını da vereyim. İlk savaşta burada 50 bin ile 100 bin arasında masum insanın öldüğü veya kaybolduğu söyleniyor. İkinci savaştaysa 30 bin ile 50 bin arasında bir ölü ve kaybın olduğu söyleniyor. Her iki savaşta da iki taraftan da on binlerce askerin öldüğü zaten biliniyor. Hal böyle olunca yani bu savaşlara bu perspektiften bakmak gerekiyor aslında. Ne kadar zor bir durum olduğunu buradan anlamak gerekiyor. Allah bir daha da yaşatmasın diyelim bu topraklara, ne diyelim, ve hiçbir yere tabii ki. Şehrin en önemli caddelerinden bir tanesine geldik. Vladimir Vladimirovich Putina Prospekt. Yani Putin Caddesi. Grozny'nin şehir merkezindeki en önemli ana cadde diyebiliriz burası. Ve bu caddenin ismini Vladimir Putin Caddesi olarak isimlendirmişler. Yine bu caddede 2-3 kilometre uzunluğunda bir cadde, hem yaya trafiğine hem araç trafiğine açık bir cadde. Sağlı sollu işte böyle alışveriş merkezleri. SUM, bundan Moskova'da da var. Restoranlar, işte birçok mağazaların olduğu gayet renkli bir cadde. Tabii şu an Çeçenistan Cumhuriyeti Rusya toprakları içerisinde zaten. Ve bu dostluğun da artık oluşan dostluğun bir nişanesi olarak da bu caddeyi söylediğim gibi Vladimirovich Putin olarak isimlendirmişler. Grozny'deyiz. Biliyorsunuz Çeçenistan Cumhuriyeti'nin
başkenti. Bazı burayla ilgili bilgileri daha yine size aktarmak istiyorum. Özellikle bugünkü günlük yaşam ve genel durumuyla ilgili Çeçenistan Cumhuriyeti'nin. Şimdi burada mesela ilk gördüğüm polisler Rusya'nın geri kalanıyla aynı. İnsanlar şu an burada özgür bir şekilde kendi dinlerini de yaşayabiliyorlar. Herhangi bir baskı görmeden, yani şu an burası bir Müslüman ülkesi gibi, yani Rusçanın resmi dil olduğu bir Müslüman ülkesi gibi diyebiliriz. Burası da Crispy Fried Chicken. Tabi batılı markalar buraya giremiyorlar. Kendileri de gelmiyorlar. Gelseler de alınmazlar. Öyle bir durum var. Burası da Crispy Fried Chicken. Yani aslında kızarmış çıtır tavuk demek crispy. Tabii crispy kelimesi bence özenle seçilmiş. Çeçenistan'ın baş harfi C'ye gönderme yaparak, yani aslında Çeçnya kızarmış tavuk olarak bence söylenilmeye çalışmış o. Başlangıçta da söylemiştim, burayı tabii batılı ülkeler, özellikle Amerika, Kanada ve Avrupa Birliği ülkeleri Çeçenistan'ı, Dağıstan'ı da daha doğrusu kesinlikle gidilmemesi gereken yerler olarak tavsiye ediyorlar. Ama şu an benim gördüğüm, gözlemlediğim hiç de öyle bir yer değil gibi. Vallahi siz ne düşünüyorsunuz? Sizce nasıl bir yer? Nasıl buldunuz? Böyle bekliyor muydunuz Çeçenistan'ı? Grozny'yi? Sizler de paylaşın lütfen görüşlerinizi. Burada böyle bir kafe kültürü de var. Kafelerle birlikte şöyle araçlarda da Mr. Coffee Man yazıyor. O tarz yerlerde daha ucuz fiyata hemen al götür şeklinde kahveler de satıyorlar. Tabii böyle lüks kafeler de var. Onlar genelde Rusça kafeina diye yazar. Oralarda da kahve içiliyor. Tabii kahve kültürü tüm Kafkasya'da ileri bir kültür yani. Yani söylediğim gibi buradaki polisler ve güvenlik birimleri Rusya'nın geri kalanıyla aynı. Yani Moskova'daki polis kıyafetleri, düzeni neyse buradaki de aynı. Sadece şu var burayla ilgili söylenebilecek. 30.000 kişilik bir ordusu var buranın. Ramzan Kadyrov'a bağlı. Ve bu 30.000 kişilik ordu da yine Rus ordusunun bir parçası ve Rusya'nın işte sınır ötesi operasyonlarında da görev alıyor. Bundan bahsetmişken şunu söylemekte de fayda var. Burada halen periyodik olarak seçimler yapılıyor. Yani demokratik olarak insanlar aslında seçim hakkını kullanıyorlar. Ki az evvel söylemiştim, Ahmet Kadyrov da seçimle geliyor 2003 yılında. Ve en son seçim de 2021 yılında yapılıyor. Burada da Prezident Rossiyской Federasy'i Vladimirovich Putin ve Первый Prezident Çeçenskoy Respubliki Giroy Rossiyi Ahmet Hacı Abdülhamidovich Kadyrov 1951 yılında doğup 2004 yılında size bahsetmiş olduğum suikaste ölmüş. Burası da Rus başkanının 70. yılı anıtı olarak yazılmış orada. Doğru söylüyorsam. Haliyle şu anda Ahmet Kadyrov'un resimleri, Ramzan Kadyrov'un resimleri birçok yerde asılı. Çeçenistan Cumhuriyeti'nin toplam nüfusu 1,5 milyon civarında ve 300 bini yaklaşık Grozny şehrinde yaşıyor. Geri kalan kısımda diğer şehirlere ve kırsal alanlara dağılmış durumda. Nüfusun %97'si Çeçen. Geri kalanlarında Avarlar, Kumuklar, Nogaylar ve diğer birçok etnik halk yine oluşturuyor. Dilde söylemiştim, kendine has Çeçence konuşuyorlar ve Rusça'da tabi ortak dil, resmi dil, yani ilk birinci dil Rusça, ardından Çeçence resmi dil burada.
Tiyatro binasının arka tarafında da böyle yeni bir cami inşaatı var. Şöyle de bir anıt var. Bunun evet Türk tarihiyle bir ilgisi olduğunu düşündüm ve sizlere de göstermek istedim. Evet, bu anıtın ismi Nad Mogilny Pamyatnik, yani mezar taşı anıtı. Bir mezar taşı yüksek ihtimalle, üstünde Arapça yazılar var ama tam olarak ne olduğunu çözemedim. Yani şurada Rus-Türk 1877-78 savaşında ölen bir kişinin mezar taşı diye anladım. Sizlerle de paylaşayım istedim burayı. Arkadaşlar, sizlere Grozny'de dolaşırken, Grozny'de gezilecek yerleri gösterirken biraz da aslında farklı bir konuya değinmek istiyorum. Tabii yine Grozny ile ilgili olarak. Şimdi Grozny şehri ilk defa aslında bir kasaba olarak 1818 yılında kurulmuş, Groznaya ismiyle. 1818 yılında kurulan bu Groznaya isimli şehir 1870 yılında Grozny ismini almış. Groznaya Rusça'da korkunç, dehşet verici anlamlarına gelen bir kelime ve zaten meşhur Rus çarı, herkesin bildiği 4. Ivan Grozny olarak geçiyor ismi. Yani korkunç Ivan bizim Türkçemize de çevirdiğimizde aslında onun isminden esinlenerek koyulduğu söyleniyor bu Grozny isminin de. Rusça'da sıfatlar yani eril ve dişil olarak ayrılıyor. Groznaya sıfatın, yani korkunç sıfatının dişil hali, ama şehir kelimesi ise eril bir kelime. 1870 yılında burası artık büyük bir şehir olunca ismini de Grozny'ye çeviriyorlar. Yani ben böyle isimlerin, şehir isimlerinin özellikle ve tabii kişi isimlerinin etimolojisine inmeyi çok seviyorum. Şehir 1991-96 yıllar arasında Coharkale olarak isimlendirilmiş. Coharkale de aynı Mahaçkale gibi düşünün. Mahaç'ın şehri demek, kale şehir demek eski Türkçe'de ve Kafkas dillerinde. Bunun gibi yani Johar Dudayev'den ondan esinlenerek Cohar'ın şehri olarak isimlendirmişler kısa bir süre. Ama tabi Google Maps hala bu şekilde çıkartıyor. O da enteresan bir durum yani. Burası da arkadaşlar Barkat alışveriş merkezi. Her şey var. Kafelerden restoranlara, mağazalara, elektronik mağazalarına her şeyi görebiliyorsunuz. Yani Grozny şehrin Rusçadaki ismi. Tabi Çeçence konuşanlar da, yani Çeçence olarak da şehrin kendine has bir ismi var. Bu da Sölzegala. Yine gala, kale kelimesinden gelen kale. Sunza nehrine ithafen verilmiş olan isim. Yani Sunza Kalesi, Sunza şehri demek oluyor. Evet, Grozny'nin ismiyle ilgili bilgilendirmeler de bu şekilde sevgili arkadaşlarım. Şimdi bakalım, belki yerel bir şeyler de deneyebiliriz buralarda bulursak. Yani yerel yemekleri de tatmak istiyoruz haliyle gelmişken. Ve inşallah bir yer bulursak yiyeceğiz. Bu arada sakalımı da coğrafyaya biraz uyum sağlamak adına bıraktım. Hazır yeri gelmişken tabii onu da anlatayım, bu bilgiyi de vereyim size. Normalde buralarda, daha doğrusu Rusça'da bankalardan paranızı bozdurabilirsiniz. Yani şu an mesela 1 ruble, 1 dolar 99 ruble, 97 ruble, özür diliyorum. Bunu siz bankada bozdurursanız da işte 95'e bozuyorlar, 94'e bozuyorlar bu şekilde. Ama burada gördüğüm kadarıyla Grozny'de dışarıda da para bozuyorlar. Ellerinde parayla geziyorlar. Yani eğer bu taraflara yolunuz düşer ve para bozdurmanız gerekirse bu çarşının ismi Barkat. Daha doğrusu bir alışveriş merkezi. Onun yanında hemen o arkadaşları bulabilirsiniz. Ahmet Kadirov 1. Başkanın resimleri her yerde. Çoğunlukla onun resimlerini gördüm ben ama tabi Ramzan Kadirov'un da resimlerinin
asıl olduğu yerler var. Berkat Çarşısı'nda böyle açık bir pazar da var ama buraya daha sonra geleceğim. Yani herhalde bir sonraki videomuz olur diye düşünüyorum o. Evet arkadaşlar, burada da Çeçenistan bayrağını görüyorsunuz. Yeşil geniş zemin altında beyaz ince çizgi ve kırmızı şerit. Bayrağın üst kısmında yer alan geniş yeşil bant İslam dinini temsil ediyor. Çeçenistan'da İslam'ın önemli bir yere sahip olduğunu gösteriyor bu şerit. Beyazsa barışı ve Kafkas dağlarını sembolize ederken Çeçen kültürünü ve geleneklerini temsil ediyor. Kırmızı ise özgürlük mücadelesinde dökülen kanı temsil ediyor sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar, yürüyerek Grozny'yi bayağı bir gezdik. Hatta birazcık daha merkezin dışlarına doğru çıktık. Bu arada kameram bozuldu maalesef. Yani burada yaptırılması da birkaç gün sürecek galiba. O yüzden buralara kadar geldik. Şimdi buraları da göstermek istedim size ayrıca. Birazcık daha merkezin dışı yani. Ulaşımı da şöyle otobüsler ve marşrutkalarla sağlıyorlar şehir içinde. Şimdi biz de taksimizi çağırdık. Bir restoranta gidip bir şeyler yiyeceğiz ve bugün de noktalayacağız inşallah. Yarın tabi Çeçenistan, Grozny'deki gezimize devam edeceğiz. Pomieścimy da. Selamünaleyküm abi. Aleyküm selam. Как дела? Пойдет. Подготовят детальные предложения по урегулированию банкротства авиакомпании или реструктуризации. Esenbayeva Caddesi'nde şuraya Grill Grozny House'a geldik. Bakalım burada da yöreye uygun bir şeyler olacağı kanısındayım. Geldik. Menü böyle fiyatlar. Siz durdurup dikkatlice bakarsınız Grozny'deki fiyatlar nasıl. Normal bir restoranda. Tabi burası tam şehir merkezinde, söylediğim gibi haliyle fiyatlar normalden biraz daha yüksek olacaktır. Çok güzel bir patlıcan salatası söyledik. Çorba kasesine baksanıza. Ben de bir mantar çorbası söyledim. Jijik galnaş söyledim. O da birazdan gelecek arkadaşlar. Nohçi çorbası, yani Çeçen çorbası. İçinde patates ve etlerle böyle servis ediliyor. Bu da yine Dağıstan'daki çuduya benzer. Buranın hingalişi. Burada hingaliş diye geçiyor. Hingaliş. Özür diliyorum. Evet, çorba da böyle bir et çorbası. Afiyet olsun. Arkadaşlar, yine jijik galnaş bu işte. Şöyle bir o kuru et var. Pazarlarda genelde görüyorsunuz. Hamur işi, şöyle makarna gibi. Şöyle de sosları var. Bu da et suyu yine. Bunu önce eti kaynatıyorlar. Bulyon oluyor et suyu. Sonra bunda bu hamur işini, makarnayı artık ne derseniz bunu kaynatıyorlar. Ve ardından sarımsaklı suyla beraber servis ediyorlar bu şekilde. Şimdi biz de buna bakacağız. Eti de yine aynı şekilde şöyle hamurla alıyorsun, batırıyorsun soslara. Sonra da evet arkadaşlar, yemeğimizi de yedik ve cicik galnaş da yedik. Fiyatı da $7. Tam şehir merkezinde. Yani burada Esenbayeva Caddesi'nde akşam yemeğimizi yedikten sonra artık otelimize gidiyoruz ve bugünü de bu şekilde noktalıyoruz sevgili arkadaşlar. Grozny'deki ilk günüm. Birkaç gün daha burada kalacağım, mümkünse başka yerlerine de gideceğim Grozny'nin ve
Yani daha doğrusu Çeçenistan'ın. Gezimize bu şekilde devam edeceğiz. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. En kısa sürede tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.